Bugün konuşacağımız konu dünyadaki hiçbir finansal fırtınada önemini kaybetmeyen bir güç kaynağı altın rezervleri. Peki merkez bankaları neden hala altın tutuyor? Bu rezervler ülkeler için neden hayati? Ve en çok altını kim biriktirdi? Hadi gelin bu devasa finans hikayesini beraber çözelim. Altın rezervi ne demek? Bir ülkenin merkez bankasında tuttuğu fiziki altın miktarı aslında. Amaç ne burada peki? Yani altın tutmaktaki amaç ne? Para biriminde güven sağlamak, kriz anında likitte yaratmak, uluslararası ticarette teminat gücü oluşturmak. Tarihsel geçmişe bakalım. İlk para sistemleri altına dayalı, altının güven unsuru olmasıyla başlıyor. Yani altın standartları var. Bretton Woods'la birlikte altın rezerv paranın temeli haline gelmişti hatırlıyorsanız. 1971'lerde ise doların altın karşılığı sona ermişti. 1971 Nixon kararı ile birlikte. Altın karşılığı sona erdi ama yine de altın rezervleri hala hayati öneme sahip. Altın aslında bir ülkenin gizli sigortasıdır. Ekonomi bozulur, borç piyasaları kilitlenir, para birimi erir ama altın hep yerinde durur. Merkez bankaları neden altın tutuyor? Buna bakalım. Birincisi güven aracı olması. Altın yüzyıllardır parasal güvenin sembolü. Kağıt paranın değeri dalgalanır ama altın tek gerçek varlık aslında. İkincisi kriz sigortası olarak görünüyor. 2018 Türkiye krizi, 2008'deki ABD'deki mortgage krizi gibi dönemlerde merkez bankaları altın satışları ve swap kullanımlarını örnek gösterebiliriz. Üçüncüsü döviz rezervlerini çeşitlendirme. Sadece dolara bağımlı kalmamak. Mesela Rusya'nın 2014 sonrası yaptırımlar nedeniyle altını agresif bir şekilde artırması buna bir örnek. Dördüncüsü jeopolitik risklere karşı korunma. Bugün Amerika bankalarında tutulan dolar rezervlerine yaptırımlarla bloke edebiliyor. Altın fiziksel olarak ülkeye alındığı için kimse el koyamıyor. Beşincisi uzun vadeli değer saklama aracı olması. Son 50 yılda dolar %90 değer kaybetti. Ama altın enflasyona karşı güçlü kaldı. Altıncısı finansal itibar. Çok altın eşittir güçlü merkez bankası algısı var. Uluslararası piyasalarda bir tür saygınlık puanı diyebiliriz. Peki hangi ülke ne kadar altın tutuyor? En çok altın rezervi kimde? Bunlara bakalım. Birincisi sizin de tahmin edeceğiniz gibi Amerika Birleşik Devletleri. Yaklaşık 8.133 ton altını var rezervlerinde. Dünyanın tartışmasız lideri. FED değil, Amerika Hazine Bakanlığı tutuyor. Altınların büyük bir kısmı Fort Knox'ta. Neden bu kadar yüksek? Çünkü doların dünya rezerv parası olmasının arkasındaki gölge güvenlik altın. İkinci sırada Almanya geliyor. 3352 ton var. Avrupa'nın altın devi. Bir kısmı New York ve Londra'da saklanıyordu. Ama Almanya 2010'lardan sonra ülkeye geri getirme operasyonu başlattı. Kendi güvenliğini tutuyor. Almanya halkında altın kültürü çok yüksek. Üçüncü sırada İtalya var. 2451 ton. İtalya defalarca kriz yaşadı ama altın rezervine dokunmadı. Merkez Bankası'nın özel bağımsızlığı nedeniyle hükümet müdahale edemiyor. Dördüncüsü Fransa 2436 ton. Altın ulusal hazine olarak görüyor. De Gaulle döneminde Amerika'dan fiziksel altın istemesi de tarihe damga vurmuştu. 5. sırada Rusya geliyor 2360 tonla. Jeopolitik baskılara karşı altın kullanımı sağlıyorlar. Dolardaki amaçları dolar bağımlılığını azaltma projeleri var. 2014 yaptırımlarından sonra altına tamamen yöneldi. Agresif bir şekilde altın aldı. Rezervlerin büyük bir kısmı ülke içinde fiziksel olarak tutuluyor. Altınla güçlenen Merkez Bankası örneği burası. 6. sırada Çin var 2260 ton ama bu tabii ki resmi. Gerçek rakamın 4000-5000 ton olduğu tahmin ediliyor. Ama biz buradaki sıralamayı resmiye göre yaptığımız için altın sıraya koyduk. Çin'in şeffaf olmayan altın toplama stratejisi var. Yuan'ın dünya rezerv para olma hedefi var. Bu yüzden de altını stokluyorlar. Aynı Amerika gibi altın rezervi ne kadar güçlü olursa parası da o kadar güçlü olur mantığı var. 7. sırada İsviçre geliyor 1040 tonla. 8. sırada Hindistan 880 ton. Hindistan da bizim gibi altını çok seven bir ülke. 9. sırada Japonya geliyor 846 ton. 10. sırada biz varız. Türkiye 540 ton altın var. Bizim de rezerv olarak tuttuğumuz altın. Özellikle 2017-2020 arasında altın birikimini hızlandırdık. Son 10 yılda altın rezervlerinin en çok artan ülkelerden bir tanesi Türkiye. Swap hariç rezerv tartışmaları gündemde. Yerli üretim gitgide artıyor. Türkiye altını çeşitlendirme ve güven aracı olarak aktif kullanıyor. Halkın yastık altı birikimleri de ayrı bir paralel rezerv gücü diyebiliriz. Altın rezervlerinin ekonomiye katkısı neler? Bunlara bakalım. Döviz kuru üzerine etkisi var. Altın satışı veya altın karşılığı borçlanmak kısa vadede piyasaya dolar likiditesi sağlar. Bu yüzden de mesela dolar yükseldi diyelim. Dolar likiditesi sağladığın zaman altın satarak ne oluyor? İçerideki dolar arttığı zaman doların gücü düşer yani düşer. İkincisi uluslararası itibar. Rezervi güçlü olan ülke masada daha güçlü konuşur. IMF görüşmelerinden swap anlaşmalarına kadar her yerde etkilidir. Üçüncüsü kredi notlarına dolaylı etkisi vardır. Altın rezervi yüksek ülkeler daha güvenli görülür. Bu yüzden de kredi maliyetleri düşer. Hatırlıyorsanız CDS puan diye bir şey anlatmıştım daha önce. Bu ülkenin kredi puanı gibi bir şeydi. Güven puanıydı. Altın rezervi yüksekse güvenilirsin olarak görünür. Borcu ödeyebilir, altın satar öder en kötü diye düşünür.
ve bu yüzden kredi maliyetini daha düşük sağlar. Dördüncüsü, bankacılık krizlerinde rolü var altının. Krizin derinleştiği anda Merkez Bankası altın swapleyerek döviz bulabilir. Türkiye'nin geçmişteki uygulamalarını da buna örnek olarak gösterebiliriz. Merkez bankaları neden son yıllarda altını çok fazla alıyor? Herkes neden rezerv ediyor altınını? Birincisi, pandemi sonrası para bolluğu vardı ve enflasyonu düşürmek için burada bir altına yönelme oldu. Güvene kaçışı oldu yani. İkincisi, Amerika Birleşik Devletleri yaptırımları. Rusya'nın rezervlerinin dondurulması sonrası tüm ülkeler parama el koyabilirler korkusuyla fiziksel altına yöneldi. Çünkü az önce söylemiştim, fiziksel altın kendi ülkende tuttuğun için kimse el koyamıyor. Üçüncüsü, doların uzun vadeli hakimiyetine duyulan bir şüphe var. Rezerv çeşitlendirme isteği olarak da altına para yatırılıyor. Dördüncüsü, jeopolitik gerilimler. Orta Doğu, Asya gerilimleri gibi sebeplerden dolayı altın burada bir jeopolitik barometre olarak gözüküyor. Son 20 yılda altın toplayan ülkelere bakalım. Rusya jeopolitik riskleri var, savaş içerisinde vesaire. İşte Amerika ile sürekli bir çekişme içerisinde. Çin rezerv paraya giden yol olarak gördüğü için altın stokluyor. Türkiye rezerv çeşitlendirme amacıyla altın stokluyor. Hindistan geleneksel altın kültürü var, dediğim gibi çok seviliyor Hindistan'da da. Kazakistan, Özbekistan gibi Merkez Asya ülkeleri, 2000'lerde Batı ülkeleri sabit kaldı ama Asya ülkeleri altın rezervlerinde adeta patlama yaptı. Doğu yükseliyor olarak gözüküyor. Altının geleceğine bakalım. Dijital paralar geliyor ama altın statüsü değişmiyor. İşte Merkez Bankası dijital paraları altın yerini tamamen alamaz. Bu mümkün gözükmüyor. Yani küresel riskler altını daha değerli hale getiriyor. Zaten çoğu videomda da söylüyorum. Altın savaş seviyor. Jeopolitik riskler ne kadar yükselirse altın o kadar değerleniyor. Çünkü sınırlı bir maden. Sınırlı maden olup talep artınca da doğal olarak fiyatı yükseliyor. İşte BRICS ülkeleri altın destekli ödeme sistemi hazırlıkları planı yapıyor. Teknoloji değişiyor, paralar şekil değiştiriyor, uygulamalar yenileniyor ama altın hala kasada, kral koltuğunda oturmaya devam ediyor. Türkiye'nin durumuna ve yol haritasına bakalım. Türkiye son yıllarda altın rezervini aktif araç olarak kullanıyor. Arada düşüş artışlar olsa da genelde trend yukarı yönlü. Altın rezervleri büyüdükçe dış finansmana bağımlılık azalıyor. Türk hane halkında da yaklaşık 4000-5000 ton arasında altın olduğu tahmin ediliyor. Yani gölge rezervi var. Merkez bankaların altını sadece bir metal değil, bir güven, bir sigorta olarak güç göstergesi. Dünya değişiyor ama altının rolü değişmiyor. Kim bilir, belki de geleceğin en büyük ekonomik savaşları yine altında kazanılacak olabilir. Bu tarz içerikleri seviyorsan videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutma. Bir sonraki videomuzda karşına düşmesi için bildirimleri açarsan sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.